Yepyeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çıtır çıtır kat kat çok lezzetli bir tatlı hazırlayacağız. Hemen işimize şerbetini hazırlamakla başlayalım. Bunun için 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 4 su bardağı toz şekeri uygun bir tencereye alarak üzerine 3,5 su bardağı kadar su ekleyip ocağı açıp güzelce karıştıralım. Tamamen karışıp kaynamaya başladığında üzerine bir ince dilim limon ve 1 yemek kaşığı kadar limon suyu ilavesi yapalım ki şerbetimizin şekerlenmesini önlesin ve bu şekilde en az 10-15 dakika kaynatalım. Kıvamı bu şekilde olduğunda, yani videodaki gibi kaşığı içerisine daldırıp yukarı tuttuğunuzda damlalar yavaş akmaya başlıyorsa artık kıvamı olmuş demektir. Hemen ocağı kapatıp bir kenarda soğumaya bırakalım ve geçelim tatlımızın hamurunu hazırlamaya. Hamur için 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ekşi olmayan yoğurt, 2 çay kaşığı dolusu toz şeker, çay kaşığının ucu ile birazcık tuz, 1 dolu yemek kaşığı kadar buğday nişastası, 1 yemek kaşığı kadar da sirke ekleyelim ve malzemelerimizi güzelce çırpalım. Ardından azar azar kontrollü bir şekilde un ekleyeceğiz. Bu arada az önce eklediğim kabartma tozuydu, unutmuşum. Kabartma tozunun peşinden de 1 kaşık nişasta ekledim. Tüm malzeme listesini yine de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan görüntüleyebilirsiniz. 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 4 ila 4,5 su bardağı kadar un kullanacağız. Hamurumuz ne çok sert ne de çok yumuşak olmayacak. Güzelce malzemeler toparlansın, yoğurmaya başlayın. Bu kıvama geldi mi artık hazır olmuş demektir. Ben her zamanki gibi önce İçerisinde, yani kasede birazcık toparladım. Ardından tezgaha aldım ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam ettim. Hamur hazır olduktan sonra bir hamur kartı yardımıyla eşit ölçülerde keselim ki beze hazırlamamız kolay olsun. Ardından ortalama bir yumurta boyutunda, küçük bir yumurta boyutunda bezeler hazırlayalım. Bu aşamalarda hamur zaten elinize yapışmayacaktır. Fazladan un kullanarak hamuru una doyurmayın ki sert olmasınlar. Tamamını hazırladıktan sonra unlanmış bir tepsinin üzerine alalım. Üzerlerine tekrardan azıcık un serpiştirelim ki kurumasınlar. Peşinden bir bez veya poşet yardımıyla kapatalım üzerlerini ve en az 10 dakika bu şekilde dinlendirelim ki kendilerini birazcık salsınlar. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra bir tanesini tezgaha alalım ve nişasta yardımıyla açalım. Kesinlikle mısır nişastası kullanmıyoruz. Sadece buğday nişastası kullanacağız. Aklınızda bulunsun. Her tatlı, özellikle baklava tarzı tatlı tariflerinde mutlaka sizlere belirtiyorum. Küçük bir tabak boyutunda açtıktan sonra hemen bir kenara alalım ve diğer hamurları da aynı şekilde açmaya devam edelim. Tarifimizde sadece merdane kullanıyoruz. Yani oklava kullanmadığımız için özel bir yetenek gerektiren bir tarif değildir. Yapımı da oldukça kolaydır. Bu şekilde tamamını açtım, bir kenara aldım. Ardından ilk hamurlardan bir tanesini tezgaha aldım. Üzerine yarım yemek kaşığı kadar nişasta serpiştirdim. İkinci hamuru, üçüncü hamuru ve bu şekilde elimdeki hamurlar bitinceye kadar işime devam ettim. Aralarına nişastayı gereğinden fazla kullanmayın. Birazcık, yani yarım yemek kaşığı kadar eklemeniz yeterli olacaktır. Hemen tezgahımdaki fazla olan nişastayı bir kenara aldım. Ardından hamurumu tekrardan merdane ile, yani hepsini bir arada büyütmeye başladım. Bu aşamada, yani ilk defa büyüttüğünüzde, yeni başladığınız zaman mutlaka hamuru ters yüz yapın ara ara ve de o tarafına bu tarafına çevirin. Eğer açma işleminiz daha da kolay olsun isterseniz hamuru 10 dakika kadar dinlendirebilirsiniz.
Ortalama bir mantı hamurundan çok hafif kalın olacak şekilde hamurumuzu incelttikten sonra yavaşça rulo haline getirelim. Şöyle üst kısmını hafiften sıkmayı unutmayalım ki görüntüsü güzel olsun. Ruloyu hazırladıktan sonra kenarına fırça yardımıyla su sürelim ki yapışsın. Yani daha sonra kullandığımızda açılmasın hamur. Elimle şöyle üzerini de düzleştirdim. Hamurun her tarafını eşitlemeye çalıştım. Ardından bir parmak aralıklı olacak şekilde kesiyorum. Kestiğimiz hamurların görüntüsü de bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi şimdi hangi tarafı daha güzelse o tarafını tezgaha alalım. Diğer tarafını üzerine koyalım. Yani üst tarafına kalsın. Elimizle biraz büyütüp ardından merdane ile genişletelim. Sadece aynı tarafa genişleteceğiz. Hamuru kesinlikle diğer tarafına çevirmiyoruz. Yoksa istediğimiz görüntüden uzaklaşabilir. Yani hep aynı tarafından açmaya başlayalım. Ve bu aşamalarda kesinlikle yapışsa dahi içerisine, yani üzerine un veya nişasta kullanmıyoruz. Aklınızda bulunsun. Çoğu kişi bu şekilde bir hata yapabiliyor. O yüzden özellikle belirtmek istedim. Açtığım hamurlardan bir tanesinin üzerine bolca ceviz yerleştirdim. Cevizi hafif dişe gelir şekilde, yani aynı kalbura bastı tatlısındaki gibi kullandım. Sizler dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sonra parmağımla kenarına, yani hamurların kenar kısımlarına su sürdüm ve yapıştırdım. Ters çevirdim. Böyle bir şekil aldı. Hemen bir kenara aldım. Tekrardan devam ediyorum. Su sürmezseniz eğer yapışmayacaktır. O yüzden mutlaka su sürmeyi ihmal etmeyin. Bu arada elinizde ceviz yoksa fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Hemen yakından bir tane daha gösterdim. Şekli de görüntüsü de gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tamamını hazırladıktan sonra yağladığımız fırın tepsisinin içerisine güzelce dizelim. Ardından üzerlerine yağ sürelim. Ben 100 gram kadar tereyağını erittim. İçerisindeki ayranını, köpüklerini ayırdım. Üzerine biraz da zeytinyağı gezdirdim. Ardından fırça yardımıyla tatlıların üzerine bol bol sürüyorum. Ve artık fırına girmeye hazırlar. Pişmemiş halleri bile gerçekten çok güzel görünüyordu. Şimdi hazır olan tatlılarımızı önceden ısıtılmış 165 derece fırında aynı baklava pişirir gibi kısık ayarda uzun süre güzelce pişirelim. Mutlaka kontrollü davranalım. Fırından fırına süre değişecektir. En az 40-45 dakika pişmesi gerekli. Arada da sizlere nasıl kabardığını gösterdim. Ve son aşamada, yani tamamen soğuyan şerbetin kıvamı da bu şekilde olmalı. Şerbet ne kadar kıvamlı ve güzel olursa tatlınız da o kadar çıtır ve de çok güzel olur. Aynı baklava şerbeti hazırlar gibi koyu bir şurup hazırladım ve pişen tatlıların üzerine gezdiriyorum. Bu şekilde tamamen soğuttuktan sonra artık servise hazır hale geldiler. İlk defa bu şekilde bir tatlı yapıp tamamen çıtır baklava gibi olduğunu gördüm. Sizler de birebir tarife uyarsanız gerçekten çıtır çok lezzetli bir tarif hazırlamış olursunuz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Denedikten sonra deneyecek olanlara fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Kanalımdaki diğer tariflere de göz gezdirmenizi tavsiye ediyorum. Sizlerle ilk kez bu videolu tarifimde karşılaştıysak kanalıma abone olmanın tamamen ücretsiz olduğunu hatırlatmak isterim. Hemen içerisinde açıp sizlere gösteriyorum.
Şerbetini tamamen çekmiş, çıtır çıtır ve de çok lezzetliydi. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.